Küçüklüğümden beri her türlü elektronik aletleri söküp parçalayıp incelerdim. 12 yaşıma geldiğimde ise bu ilgi birdenbire yazılıma dönüşmüştü. Yazılım alanında oyun motorlarını kullanarak evimde saçma sapan kendi yaptığım oyunlara oynamaktaydım. 2013 yılında İOSB Anadolu Teknik Lisesi Mekatronik bölümü kazanmıştım ve hayatım birdenbire değişmişti. Artık sadece yazılımla ilgilenmiyordum. Aynı zamanda endüstri otomasyon, robotik ve kontrol sistemleri gibi alanlarda da çalışmaktaydım. 10. sınıfta meslek derslerinin başlamasıyla birlikte arkadaşlarım ve ben ufak hobi devreleri ve basit projeler yaparken kendimizi daha üst seviye olan ses kontrolü CNC router yaparken bulmuştuk. Aynı sene içerisinde İOSB Başkanlık binasında arkadaşlarım ile beraber bir sunum yapma şansı buldum. 11. sınıfa geçtiğimizde otomasyon alanına tam giriş yaptığımızda ise işler birazcık daha değişmişti. YouTube kanalları açıp eğitim videoları yaptım. Bölümüm ve hocalarım ile beraber gezi ve fuarlara gittim. Daha iyi bir proje için takım arkadaşlarımla proje çalışmalarına asla ara vermedim. Ve bir gün tasarladığımız bir projenin Türkiye'de daha önce yapılmadığını gördük. Bluetooth kontrollü CNC torna. Piyasada bulunan birçok CNC'lerin nümerik panelleri çok uçuk paralara tekabül etmekteyken, biz de Endüstri 4.0 ilkesine uygun olarak bu sistemi nasıl kolaylaştırırız diye bir fikir alışverişine bulunduk. Ve sonunda Bluetooth kontrollü CNC torna projemiz hayata geçmişti. Tasarımından tüm elektronik aksamına lazer kesimlerine kadar hepsini kendi ekip bünyemizce yaparak hayata geçirdik. Peki bu işi buradan oklar mıyız? Tabii ki de hayır. Hemen bir tanıtım videosu çekerek YouTube kanalımıza koydum ve ekibimi hem de projemi tüm dünya ile paylaştım. Yakın zamanlarda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ve MEP Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer Yıldız okulumuza gelerek projemizi incelediler. Proje sunumumuzu yaptıktan sonra ise gerekli tebrikleri verip desteklediklerini söyleyerek bizlere onur etmiş oldular. Ardından 12. sınıfa geçtikten sonra proje ekibimizi birazcık daha resmileştirmek istedik ve High Voltage'ı kurduk. High Voltage ile beraber çalıştığımız ekip sadece okul ve bölümümüz içerisinde değil, Türkiye genelinden hatta yurt dışından bile üye almamıza neden olmuştu. Bu ekiple beraber bu sene 3 adet projeyi hayata geçirdik. Delta 3D Printer, 6 eksen robot kol ve Educa 4.0 adlı bir IoT yazılımıydı. Şirketlerde ve okullarda personel takip sistemi olarak geliştirdiğimiz bu yazılım QR okuma sistemi ile birlikte çalışmaktaydı. Toplam 7 tane yazılım dili kullandığımız Educa 4.0 için patent başvurusuna bulunduk ve sonuçları beklemekteyiz. Ayrıca RoboPlus IML adlı bir endüstriyel robot şirketinde stajyer olarak başladım ve burada IML robotlarının tasarımından montajına, elektronik ve otomasyon kısmına kadar birçok yerde görev aldım. RoboPlus ile görüşmeleri yaparak High Voltage ekibine destek olmalarını sağladım. Bu sayede birçok projede hem sponsorluk olarak hem de proje tasarım olarak destek aldık. Hobim olan video oyunlarından ve merakımdan kaynaklı olarak Phoenix Game & Publishing Studio'da yazılımcı ve elektronik donanımcı olarak çalışmaya başladım. Ekibimizin çalışmalarında 2 adet projeyi global ortamdaki dijital oyun portalı olan Steam Greenlight'a sokarak bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde yeşil ışık yakılmasına sağladık. Tamamıyla yerli olarak geliştirdiğimiz Speed of Race ve The Last One adlı oyunlarımızı Bahçeşehir Üniversitesi VR First Lab'e başvurarak kabulünü sağladık ve BAO'nun bünyesinin altında artık projelerimizi rahatlıkla geliştirebilmekteyiz. Elektronik kısımda ise başında benim bulunduğum kendi VR gözlüğümüzü ve oyunumuzu yaratmayı planlamaktayız. Ar-Ge sürecine başladık. 2 sene içerisinde projenin fiili olarak yapımına başlamayı planlıyoruz. Ayrıca bu ekibimizle beraber otizm hastalarına aylık olarak bağış ve destekte bulunduğumuzu da söylemek isterim. Sosyal sorumluluk olarak yakın zamanda Van'daki Yıldızlı İlkokulu'na birkaç tane daha o duyarlı insan ile beraber toplanarak kitap, giyim, kırtasiye gibi malzemeler göndererek eğitime ve zor durumdaki insanlara faydalı olmayı amaçladık. Bunların yanında ise benim engelliler için tasarladığım birkaç tane daha yüksek bütçeli projeler bulunmakta. Bu projeleri bir gün Bahçeşehir Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirebileceğimi ümidiyle tasarlamaya devam etmekteyim.